Perulu genç bir ayı Lucy teyzesi tarafından büyütülür. Ve günün birinde teyzesi yaşlılar yurduna taşınınca kendine yeni bir ev aramaya çıkar. Londra'da yolunu kaybeder ve bir aile onu sahiplenir, buldukları istasyona onun adını verir. Böylece ayı Paddington'ın macerası başlar. 2014 yapımı bu animasyon filmde ayıyı ünlü İngiliz aktör Ben Whishaw, Türkçe versiyonu ise Eser Yenenler seslendirmişti. Aynı filmi Ukrayna'da izleyenlerse bu sevimli ayıcığın söylediklerini o sıralar ününün doruğunda olan Vladimir Zelenski'nin sesinden dinlemeye başlamışlardı. Тітка Люсі завжди мріяла про Лондон, та не мала змоги. Ну, мені вміла. То колись було, а зараз ви собачу їжу рекламуєте. Хорошо. Bir ömre iki hayat sığdırabilene nadir rastlanır. Ayı Paddington'ın sesinin sahibini bugün Peru'daki çocuklar bile tanıyor. Bunun sebebinin bir savaş olması ironik mi, trajik mi ona siz karar verin. Ancak bir haftada tüm dünyada karşıtlarının bile takdir etmeye başladığı bu Ukraynalı aktörün ömür çizgisinde birbirine zıt iki hayat yer aldığı kesin. Türkiye'de de tıpkı dünyada olduğu gibi kimmiş bu adam diyen herkes arama motorlarına saldırdı. Hakkındaki kısıtlı bilgi de hemen yayıldı. Komedyenmiş dediler. Oysa biraz deşince bu benzetmenin yetersiz kaldığı da görülüyordu. O yarın, belki yarından da yakın, kazanan da olsa, kaybeden de olsa bugün olduğu gibi daha uzun süre gündemde olacak. Tartışma programlarında ve sosyal medya paylaşımlarında kiminin Siyonizmin uşağı, kiminin oligarkların oyuncağı, kiminin Amerika'nın piyonu, kiminin ise NATO'nun ajanı olarak ilan ettiği Ukrayna Başkanı peki aslında kim? Happy Top'u 2,5 yıldır siyasetin içinde olan birinin bunların hepsinin birden olması mümkün değil. En iyisi bir süredir Putin'le birlikte dünya gündeminin ilk sırasını paylaşan bu adama biraz daha yakından bakalım. Eflatun siyaset teorisinin temeli kabul edilen Devlet adlı eserinde hayal ettiği ideal devlet yapısı modelinde sanatçıları toplumun en alt tabakası olarak konumlandırmıştı. Sebepleri Eflatun'dan farklı olsa da Zelenski de 2019 başında Cumhurbaşkanı seçildiğinde küçümsenecekti. Başta mevkidaşları olmak üzere aşık atması gereken tüm bürokrat ve siyasetçiler ona dudak bükerek baktılar. Ne de olsa birçoğu için siyaset ciddi iş, şov dünyası ise madrabazlıktan ibaretti. Oysa böyle olmadığını kanıtlayan birçok örnek de vardı. ...50'li yılların haşin kovboyu Ronald Reagan 60'lı yıllarda siyasete atılmış, 80'li yılların ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tarihe geçmişti. Dünya Soğuk Savaş'tan kaynaklanan nükleer savaş tehdidinin ortadan kalkmasını Gorbaçov kadar ona da borçluydu. Reagan başkanken Terminator filmiyle sinemanın yeni yıldızı olan Arnold Schwarzenegger de 2000'li yılların Kaliforniya valisi olarak siyasete giriyordu. Sadece aktörler mi? Dünya yazarların da devlet adamlığına soyunup sıra dışı başarılar elde ettiğine tanık oldu. Örneğin Victor Hugo, ölümsüz romanları kadar meclisteki çalışmalarıyla da dünyayı etkiliyordu. Sadece Fransa'da değil, birçok ülkede idam cezasının kaldırılması ve toplumsal adaletsizliğe karşı yasaların çıkmasında, Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasında yine o öncü rol oynamıştı.
Bir başka örnekte ülkesinin kaderini değiştiren Çek oyun yazarı Václav Havel'di diyebiliriz. Onun döneminde Çekya ve Slovakya diye iki ülke doğdu. Zelinski'ye gelirsek, o hem aktör hem yazar hem de bir hatip olarak siyasete atıldı. Ukrayna-Rusya savaşına kadar bu iki ülke dışındaki hemen herkes için de hiç kimseydi. Şimdi ise ismi olumlu ve olumsuz çok şey ifade ediyor. 1 Mart günü Avrupa Parlamentosu'na yaptığı konuşma sonrası ayakta alkışlanan 44 yaşındaki bu genç liderin adı özgürlük olan meydanla oraya düşecek Rus füzeleri arasında kurduğu alegori, savaşın sonucu ne olursa olsun hafızalara kazındı bile. More than 20 universities are there. The youth is bright, smart there. The people who gathered there all the time and was gathering there all the time for celebrating all celebrations on the largest square in our country, the Freedom Square. And this is the largest square in Europe, and that's true. This is called the Freedom Square. Can you imagine this morning 2 cruise missiles hit this Freedom Square, dozens of killed ones. This is the price of freedom. We are fighting just for our land and for our freedom. Şu an sırtında parkasıyla ikinci hayatına tanık olduğumuz Zelinski'nin ilk hayatına dair anıları Moğolistan'da başlıyor. 5 yaşındayken sibermatik profesörü olan babası oraya atanmış, lakabı Küçük Vova olan Zelinski de ilkokulu orada okumuştu. Bugün o yıllara dair zihninde harika anılar kaldığını, Moğolcayı çabucak söktüğünü, uçsuz bucaksız arazideki şakayık tarlaları ve laleleri hatırladığını söylüyor. Ukrayna'ya dönüşünde Sovyetler Birliği'nin çöküşüne tanık oldu. Lise yıllarında artık bağımsız Ukrayna'nın vatandaşı olduğunu öğrendi. Sınıf arkadaşları arasında en iyi anlaştığı Denis Manhosov'du ve onunla çocuk tiyatrosu yapmaya başladı. Tam olarak bilmesek de liseyi bitirdikten sonra hukuk fakültesine girme sebebinin ebeveyn baskısı olduğunu tahmin etmek herhalde zor değil. Muhtemelen dünyanın birçok evinde milyonlarca kez tekrarlanan o cümle onun için de söylenmiş olmalı. Evladım, bir diploma al da nasıl olsa yine tiyatro yaparsın. O yıllarda Rusya ve çevresinde 1960'lardan beri süren bir televizyon yarışma programı fenomen haline gelmişti. Kısaca KVN olarak tanınan Komik ve Yaratıcılar Kulübü önemli bir programdı. Şovun özelliği üniversite öğrencilerinden oluşan takımların sorulara anında komik cevap verip doğaçlama gösterilerle rekabet etmesiydi. Yarışma uluslararası ve lig düzeyinde bir dünya şampiyonası niteliği kazanmıştı. Dünyanın bir kısmı Dallas seyrederken diğer kısmı ise KVN'e kitlenmiş, fenomen 40. yılına yaklaşmıştı bile. Zelinski ve Manhasov'un kurduğu KVN takımı 1997'de şampiyon oldu ve büyük bir ün kazandı. 95 mahallesi takımı programdan taşmış, markalaşarak festivallere katılmaya da başlamıştı. O takımın üyelerinden birçok yıldız oyuncu ve bugünkü Cumhurbaşkanı dışında başkan yardımcıları ve istihbarat örgütü yöneticileri de çıktı. Ne var ki normalde dünyanın en eğlenceli bakanlar kurulu toplantılarının Ukrayna'da olması gerekirken başkan seçildikten sonra Zelinski'nin yüzünü güldüğünü söylemek zor. Başkanlık öncesindeki ilk hayatını asıl şekillendirense 2003'te takımının dağılması oldu. Bir sömürü düzeninde olduğunu düşünüp program formatının sahibi olan Masliyokov'a baş kaldırdılar. Kendi stüdyolarını kuran iki ortağa ilk iş teklifi Kanal 1+1'den geldi. Yeni eğlence programları üretecekler, Zelinski de yönetmenlik yapacaktı. Bu arada aralarına bir yazar daha katıldı. Zelinski'nin lise yıllarından beri tanıdığı yaşıtı Elena Kiyashko. Mimar olmasına rağmen televizyon için skeç yazmayı tercih eden bu güzel kadın ilk görüşmelerinde Zelinski'nin aklını çelmiş ama delikanlı uzun süre açılmaya cesaret edememişti.
Aralarını yapansa Temel İçgüdü filmi oldu. Elena'nın elindeki kaseti görüp izlemeyi çok istediğini söyleyince ev telefonunu almayı başardı Zelinski. Yine de aşkına kavuşması pek kolay olmadı. Hanım kızımızın kısmeti açıktı ve Krivoy Rog'un gözde gelin adaylarındandı. Vladimir'in çok sayıdaki rakibini sabır, kibarlık, mizah ve zeka ile elemesi gerekecekti. Bir erkeğin yapması gereken tüm kafesleme yöntemlerini kullandığı ve 8 yıllık beraberlik sonrasında 2003 yılında dünya evine nihayet girdiler. 5 yıl sonra Sasha, o 5 yaşına geldiğinde de Kirill adlı çocukları doğdu. İkinci kez anne olduktan 6 yıl sonra First Lady olacağını ne kendisi ne bir başkası tahmin edemiyordu kuşkusuz. Zelinski'nin şirketi 2008 yılında ilk sezonu yayınlanan Çöp Çatanlar Şovu'nun yapımcılığını üstlendi. Program 5 yıl boyunca tüm reyting rekorlarını kırdı ve 10 ülkeye satılarak Ukrayna'dan çıkan en başarılı yapım oldu. Bu arada yazarı ve başrol oyuncusu olduğu Akşam Mahallesi adlı komedi ve eğlence programı çok tutmuş, özellikle Ukrayna ve Rusya'nın ünlü politikacı ve sanatçılar üzerine yaptığı parodiler hayranlarını arttırmıştı. Здравствуйте, мистер Трамп. Как ваши дела? До того, как мы с вами первый раз созвонились... На этой сцене неподражаемый Владимир Зеленский и Михаил Галустян. Ardından Yeteneksizsiniz türü bir yapım olan Komiye Gülmekte jüri üyeliği ve ilk tanındığı KVN'e benzer formattaki Kahkaha Ligi geldi. Zelinski durmadan çalışıyor, sürekli üretiyordu. Siyasi mizah izleyiciden anında karşılık buluyor ama tepki de gecikmiyordu. Сегодня первый четвертьфинал. С этого момента требования к командам и к их звездным тренерам ужесточаются. Изверги! А никто и не говорил, что будет легко. Привет, ребята, привет, Днепропетровск! У нас сегодня все очень серьезно. Мы в очень серьезном городе. Чувствуете это напряжение? Естественно, прям вот жилки все дрожат. Я вижу все ваши жилки через это платьичко. Как у вас ощущения? Добрый вечер, дорогие друзья! Не пешком же мы сюда пришли. Кто-то же нас привез. Слушайте, я стараюсь забыть это утро и вас как страшный сон. Почему мне все время напоминаете? 8 ilk buluşma üçlemesiyle bu kez romantik komedide başrol oynadı. Papaz her zaman pilav yemediğinden bazı projeleri başarısız da oldu. До центра. Подождите, я вас где-то видел. Вы же это как ее? Это, до центра. 800. Вы что, на самолете, что ли, полетели? Шеф, я согласен. Могли бы женщине уступить. Вы не в моем вкусе. Senaryosunu yazıp rol aldığı Ofiste Aşk ve Napolyon'a karşı Rizevski filmleri eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Tutmadı. Это Наполеон Бонапарт. Господин фельдмаршал, французы у ворот Москвы. Мочить, мочить. И жесткий начальник. Блазнит Наполеона. Пойду Наполеона снимать. 2014 yılı geldiğinde hala siyasetten uzaktı. Siyasetçiler için yaptığı yaratıcı şovlarsa devam ediyordu. Bir yandan televizyon şovlarına devam ediyor, bir yandan da Özgürlük Meydanı'nda başlayan Euro Meydan isyanını destekliyordu. İsyan, devrin Cumhurbaşkanı Yanukovych'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını reddetmesi üzerine çıkmış, ayaklananlar liderlerini Rusya'nın gizli eli olmakla suçlamışlardı. Şovmen Zelinski eşinin ailesi Moskovalı olduğundan çatışmanın tarafı olmak istemedi. Rus hayranlarını da kırmaktan kaçınıyordu kuşkusuz. Ayaklanma bastırılamayıp kontrolden çıkınca ateşkes ilan edildi. Yanukovych başkanlıktan azledildi, hükümet düşürüldü ve başkan Rusya'ya kaçtı. Kader ağlarını örüyordu.
Çöp Çatanlar Şovu 7. şeref sezonuna girerken Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkiler gerildi ve Kırım'ın ilhakı gündeme geldi. ...6 Nisan 2014 günü başlayan Donbas Savaşı halen yaşanan savaşın nüvesi niteliğinde. Kırım'la birlikte Ukrayna'nın bütünlüğünü tehdit eden diğer büyük olay da buydu aslında. Kırım'ın el değiştirmesinden sonra Rus kökenlilerin yoğunlaştığı diğer şehirlerde de çatışmalar başladı. İsyancılar hükümet binalarını ele geçirdiler. Donetsk ve Lugansk'ta halk cumhuriyetleri ilan edildi. 1 milyonu aşkın Ukraynalıya ülke içinde yer değiştirten ve bir o kadarının da yurt dışına kaçmasına neden olan çatışmalar dış dünyayı pek ilgilendirmese de dünyanın bu kısmında bir yarılmayı başlatmıştı bile. Şimdi 2014'e baktığımızda tam bir kırılım yılı olduğunu çok daha net görüyoruz. O zaman Batı medyası Novorossiya milislerinin Rusya tarafından desteklendiğini iddia etmiş, diğer ülkelerden savaşa giden gönüllü militanlardan bahsediyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Ukrayna'nın her sorununda Rusya'yı sorumlu tutmasını eleştirmişti. Amerikalı makamdaşı John Kerry de olayları Rusya'nın tahrik ettiğini ileri sürmüştü. Türkiye'nin Kırım'ı ilhakını kabullenmesi beklenemezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in tarihi haklar yaklaşımını kabullenmediğini açık açık söyledi. Tabii ki bu büyük aktörlerin arasında kimse Zelenski'nin sesini duymuyordu bile o yıllarda. Oysa o artık bir şeyden emindi. Öncelikli olanın insan hayatı olduğunu, Donbas'taki ordu operasyonunun durmasını, ateşkes ve Kremlin'le müzakere yapılmasını istiyor, Rus sanatçıların Ukrayna'ya giriş yasağına karşı çıkıyor, sesini yine siyasi mizahla duyuruyordu. Üstelik Ukrayna'nın Mr. Bean'i olarak İngilizce videolar da çekip Avrupa Birliği'ni tiye alıyordu. Hello, my congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh, fuck! Oh, I'm sorry. Oh, wow! Oh, I'm so happy. Yes. Thank you very much, all the Ukrainians and all of our country. We've been waiting for this so much time. Ukrainians? Yes, Ukrainians. Oh, I'm so sorry. That's a mistake. I was calling to Montenegro. Zdrasте. Ertesi yıl yeni dizisi Halkın Hizmetkarı gösterime girdi. Sıradan bir tarih öğretmeni olan ana karakter hasbelkader Cumhurbaşkanı oluyor ve Ukrayna'yı daha yaşanır bir ülke haline getirmeye çalışıyordu. Hikaye, parlak bir geleceğe giden yolun yolsuzluklarla yozlaşmış sisteme takılmasını anlatıyordu. Dizinin sloganı ise bir kehanet gibiydi. Gelecek Başkan'ın hikayesi. Bu dizi aynı zamanda ilk hayatının sonunu, ikinci hayatının da başlangıcını getirecekti. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Sanatçının gücü mü demeli? İlk hayatındaki kariyerinde çok yönlü bir sanatçı olarak ün kazanmış, her biri yıllarca çalışmayı gerektiren birçok beceriye sahip olmuş, Kova burcunun tipik özellikleri olan sevecenliği, eşitlikçiliği ve yenilikçiliği hayata karşı genel pozitif tavrını belirlemişti. Televizyonun rolden role girdiği filmlerinin hazır cevaplarının ve esprilerinin arttırdığı hayran kitlesi, "Ekibim ol" sloganına kulak vererek peşinden gitmeye razı gözüküyordu. 1 Ocak 2019 günü 3 ay sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Var olmayan partisinin ismi yıllardır her hafta her evdeki televizyon ekranında yazıyordu zaten. Halkın Hizmetkarı Partisi. İlk turda rakibi mevcut Cumhurbaşkanı Poroshenko'nun 2 katından fazla oy alsa da %50'yi geçemedi. İkinci tur öncesinde rakibiyle bir stadyumda tartışmayı kabul etti. 21 Nisan günü bütün anketler Zelenski'nin kesin zaferini işaret edecekti. Poroshenko resmi sonuçları beklemeden yeni başkanı tebrik etti. İlk icraat resmi dairelerdeki portresinin asılmamasını istedi. Bürokratlara çocuklarınızın fotoğraflarını asın, bir karar alırken onların gözüne iyi bakın diyordu. До влади повинні прийти люди, які будуть служити народу. І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах, бо президент не ікона, не ідол,
Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. Halkın Hizmetkarı Partisi parlamento seçimlerini de kazandı ve oyların %43'ünden fazlasına sahip oldu. Görevde olduğu son 2,5 yılda yaptıklarına isterseniz yakından bakalım. En önemli eylemi kuşkusuz kemikleşmiş oligarşiye karşı çizdiği rotaydı. Bakanlıklarda ve medyada bir oligark kaydı oluşturarak tasfiyeye başladı. Bilgi kaynaklarını engelledikleri gerekçesiyle 3 televizyon kanalının yayınını durdurdu. Medya holdinglerin ticari faaliyetlerini kısıtladı. Okullarda dünya mutfaklarını açık sağlıklı beslenme programları başlattı. Koşulsuz cinsiyet eşitliği platformu oluşturdu. Dijitalleşme ve engelsiz yaşam inisiyatifleri kurdu. Donbas'a gitti ve Putin'le barış müzakereleri başlattı. Kırım'ı Ukrayna'nın yetki alanına geri alma yöntemlerini tartışmaya açtı. Ukrayna milli takımını Euro 2020'ye yollarken Kırım'ı ülkesine dahil gösteren forma giydirdi. Rusya etkisine karşı Ukraynacayı öne çıkardı. Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkede müzelerin diyafon çevirilerine dilini kattı. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава! ...2021 sonunda Rus birliklerinin sınırlarına yaklaşması üzerine NATO ve Avrupa Birliği'ne dahil olmak istediğini açıkladı. Putin 2022 Şubat'ında Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyıp Donbas'taki askeri operasyonu başlatınca da Rusya'ya düşman olmadığını söyledi. Sonrasını hep birlikte yaşıyoruz. Kimileri kim olduğunu bilmeden suçluyor, kimileri de kim olduğunu bilmeden şimdiden hayran gözüküyor. Artık isteyen istediğine benzetebilir. Bana kalırsa kimseye benzemiyor. Ya da benziyor da diyebiliriz. Kime mi? Kendi kendine keşke diye başlayan cümle kuranların, bir şeyleri değiştirme kudretine sahip olma ihtiyacı hissedenlerin, aslında böyle olmamalı ama ne yapabilirim ki diye düşünenlerin olmak istediği o kişiye benziyor olabilir.